Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün Plazaların Dili Olsa Konuşsa kitabının yazarı hem de taze hemen fırından yeni çıktı bu kitap. Evet, fırından yeni çıktı. Uzman psikolog Ümran Coşkun şu anda yayın konuğum. Ümran Hanımcığım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim, siz de öyle. Peki Ümran Hanımcığım, kitabınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Konuşmuştuk sizinle daha önce. Plazaların dili olsa da konuşsa. Neler konuşur acaba plazanın dili olsa? Yoksa Jennifer Lopez'in filmini izledim bir iki gün önce. Gerçi filmi çok beğenmedim ama. Plazalarda aşk oluyor mu? Olmaz mı? Değil mi? Bütün entrikalar, her şey dönüyor. Çünkü hayat... Herkes oraya çünkü dışarıyla ilişki kesiliyor. Oranın o statik enerjisi. Böyle bir şey var orada böyle. Hayatımızın çok fazla kısmı orada geçiyor. Dolayısıyla sosyalleşiyoruz da orada. Orası artık bir iş hayatından öte bir yaşam alanına döndüğü için içeride çok iyi dostluklar da kuruluyor. Tabii. Çatışmalar da oluyor, aşklar da oluyor, ayrılıklar da oluyor. İnsana dair ne varsa plazanın içinde o da var. Evet. Peki bu kitabı merak ediyorum. Nereden esinlendiniz? Nasıl? Başlangıcı nasıl? Yani şöyle, aslında kitabın ilk çıkış noktası plaza dili denilen bir kavram var. İnsanlar aslında bu çatışmaları, değer görmediklerini, anlaşılmadıkları şeyde başa çıkabilme mekanizması olarak hep profesyonel hayat diye baktılar. Oysa ki plazanın gerçekten dili olsa acaba ne söyler diye yola çıktım ve böyle bir kitap çıktı. Ne söylerdi? Yani muhtemelen bu suç benim değil derdi. Çünkü orada insanlar anlaşmaya çalışıyor. İnsan var orada o plazaların içinde. Plazanın kendisini anlamlı kılan da bu insanlar. O halde o zaman plazanın ne varsa eğer suçu onda değil, biraz kendimizde arıyor olmamız lazım. Nerelerde problem yaşıyoruz? İletişim sıkıntılarımız nerede var? Biz nerede tükenmiş hissediyoruz? O zaman bu suç ya da eğer bir problem varsa bu problem plaza dilinde mi? Plazada mı yoksa biraz insanda mı? Evet. Kaç yıl çalıştınız? Evet, şöyle 14 yıl. 14 yıl. Evet, tam 14 yıl. Tam da böyle Türkiye'nin en iyi kurumlarında çalıştım. Sonra 16 yıl eğitim verdim yine kurumlara ve hala vermeye devam ediyorum. Devam ediyorsunuz şu anda. İletişim eğitimi, stres İletişim. eğitimleri, liderlik becerileri, pozitif psikoloji eğitimleri veriyorum. Ve Harika. bu işte 30 yıllık dönemde gördüklerimi paylaşmak istedim. Çünkü o koridorlarda insanların anlaşılamama hislerini, görülmek için çaba harcamalarını, Kıyafetler. kıyafetli, o yorgun argın eve gidişlerini, işte hep bir şeylerin yarım kalmasını. Bunları görünce ya bir şeyler yanlış ama acaba ne olabilir? Den yola çıkarak fark ettim ki aslında yanlış olan şey, en büyük yanlış ya da en büyük problem ne diye soracak olursanız iletişim eksikliği. Evet, mesela çok haklısınız kesinlikle. Amerika'da biraz bulundum ve orada insanların işe hazırlanışları, o plazalarda da olsa nasıl giyindikleri, kendi işlerini kendilerini hallediyor olmaları, çaylarını kahvelerini bile kendi, sıfır ego ve muhteşem bir empati. Bunu hissettim, farkı gördüm. Bu neden bizde böyle de orada öyle dedim mesela. Yani bir çabasız kıyafetler ama tertemiz, pırıl pırıl. Yani hani çaba yok ama yani hani evet gayet şık, gayet presentable, güzel duruyor ama böyle abartısız. Yani Daha böyle gerçek değil mi? daha gerçek. Evet. Hı hı, gidiyor kahvesini alıyor. Yani bazısı ayakta çalışıyor. Yani bir rahatlık bir şey var oradaki. Neden biz bunu yapamıyoruz ki? Çünkü yetişkin iletişimi var. Bizde hep böyle bir ebeveyn ve çocuk iletişimi üzerinden kuruyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Güçlüyse ebeveyn oluyor. Yani yönetici ise ebeveyn oluyor ve çocuk gibi davranıyor karşısındakine. Biraz içinde ego da var. Biraz bizim kültürden kaynaklanan güçlüysen bu gücünü nasıl kullanacağını göstermen gerekiyormuş gibi bir durum da var. Oysa ki güçlüysen sen bu gücünü zalimlikten mi,
kullanacaksın yoksa şefkatten mi kullanacaksın? Böyle bir elimde böyle bir güç varsa ve ben burada bir lidersem bu aslında burayı daha rahat ve daha iyi nasıl yapabilirimle yola çıkmak gerekiyorken işte o ego devreye girdiğinde bütün hepsini bir çırpıda çöpe atabiliyor. Benim de tek gayem burada bunu nasıl başarabiliriz kısmıydı. Bizim buradaki iletişim eksikliklerinden en önemlisi biz sınırlarımızı da çok bilsek aslında. Sınırlarımızı bilmiyoruz demeyeyim ama sınırlarımızı bilsek her şey çok daha iyi olabilir. Genelleme konuşuyorsunuz sonuçta Ümran Hanımcığım. Yani evet, sınırları bilmeyen, ona değil mi bizde hadsizlik denir. Hani biraz esasında biraz belki kaba Evet, gibi olacak harikasınız, ama harikasınız. hani biraz o kelime var yani. Ayarlayamıyor kendini. Sonra da pişman oluyor. Evet, çünkü Ne yaptım diyor, ayıp mı ettim diyor, değil mi? farkındalığı var. Fakat şimdi Demeyen de çok. bütün yorgunluğunla zaten hani güne başlıyorsun ve 2 saat yol gidiyorsun ve bir ofise gidiyorsun ve şöyle de hasta mısın? Ne oldu? Neyin var? Makyaj mı yapmadın? Yani sürekli böyle bir sınır bilmeme kısmı var. Ben bunu çok Ve seviyorum. özel hayat. Tabii. Mesela Amerika'da bu da çok hoşuma gitti benim. Yasak. Yasak. İş yerinde özel hayat konuşmak yasak. İşte ne bileyim, kuaföre gittiniz, saçınızı yapıyor. Size özel hayatını anlatırsa çok büyük bir kabalık bu. Ya da ne bileyim iş yerinde, iş arkadaşları hani özel yemeğe çıkar konuşur, o ayrı. Ama özel hayat iş yerinde konuşulması yasak bildiğim kadarıyla orada. Şahane değil mi? Çünkü Çok güzel. ne yapıyorsun? Bu bir mobbing. Evet. Makyaj. Hasta mısın? Neyin var? İşte bugün niye böylesin ya falan. Biraz kilo mu aldın? Harikasınız. Yani bu cümleler gerçekten. Harikasınız. Ya sen Zayıfladın biraz mı? fazla mı zayıfladın? Harikasın. Ebru. Evet. Bana da en çok yıllarca yapılan bu. Hep kendimi çok zayıf hissettim. Hep o anlamda mobbing uygulandı bana mesela. İşte ne oluyor sonra? İster istemez sizin düşünce yapınız değişiyor. Bir şey mi var bende? Ne oluyor bende? İletişimde bu sınırı bilmek o kadar önemli ki. Ben kirpi metaforu var. Belki duymuşsunuzdur. Çok severim onu, Schopenhauer'un. Şimdi kirpiler soğukta birbirleriyle ısınabilmek için birbirlerine yaklaşmaları gerekir. Yaklaşırlar. Ama çok yaklaştıklarında diken batar, dikenleri batar. Bu sefer canları acır, uzaklaşırlar. Uzaklaştıklarında da üşürler. Ama öyle bir mesafe olur ki yaklaşırlar ki ne dikenleri batar ne de üşürler. İşte bu bizim sağlıklı sınırımızdır. Evet, sınır çok önemli. Sınır bilmediğimizde... Bu bir soğukluk değil, kötü davranma değil asla. Hayır. Samimiyet Sağlıklı sınır. her zaman baki. Tabii ki kişiye göre değişir. İstediğimize zaman değil mi? İşte aynı dili konuşuyoruz. Kişiye göre değişir. Evet. Burada şimdi bunların hepsini okuyacak mıyız? Onlar da var. Vay. Sınırlarımız da var. Nasıl sınır? İnsanların birbirine yaptığı mobbingler, kadın kadına nasıl düşman olabiliyor? Oysa ki kadın kadının yurdudur. O kız kardeşlik meselesi en önemli şey. Fakat bunun tam tersi olduğu durumlar da görüyoruz. Ne kadar azaltabilirsek. Evet. Ne kadar azaltabilirsek. Bu kitap için şöyle söyleyebilir miyim? Bir farkındalık yaratma. Evet. Değil mi? Bir farkındalık yaratalım. Aslında iletişim dili ne? Biz çünkü şöyle oluyor Ebru Hanım. Burada konuşuyoruz ve aslında iletişim kuruyoruz. Kelimelerimiz var değil mi? Ses tonumuz var, mimiklerimiz var, beden dilimiz var, sözsüz mesajlarımız var. Bunların hepsiyle anlaşıyoruz ya. Ve sonra buradan gittiğimde 3 ay sonra ne konuştuğumu hatırlayamayabilirim. Ama ne hissettiğimi asla unutmam. Unutmaz. Dolayısıyla benim bu kitapta yapmak istediğim de şu: kelimeleri, o beden dilinizi, o işte bakışınızı öyle güzel seçin ki zaten herkesin tonlarca derdi var. Evet. Bir derdi siz olmayın. Kesinlikle. İyi gelebiliyorsan- Gerek yok. Bu kadar. Derdini anlatma kimseye. İyi Yani, gelebiliyorsan evet. dokun, iyi gelemiyorsan hani kenara çekil. Benim tek çabam biraz daha farkındalık, biraz daha insan psikolojisini o plazalara biraz daha yaymak, plaza dilinden çıkıp gerçek hayata dokunabilmek. Tek amacım bu. Umarım çok da dokunabilirim yani. Umarım Yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Eminim ki dokunacaksınız. Zaten çok güzel de dile getirdiniz.
Ümran Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun, çok teşekkür Kitabı ederim. okuyacağız. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.